Ya, oklüzyon konusu çok doğru anlaşılmıyor bence. Oklüzyon ne demek olduğu ve ne anlama geldiği konusunda kelimenin anlattığıyla aslında temsil ettiği şey aynı değil. Kelime anlamı olarak kapanma anlıyoruz. İşte dişlerin birbirine temas ettiği noktalar anlıyoruz. Ancak tabii bu hem dinamik bir şey. O dinamizm içerisinde hareket ve fonksiyon içerisindeki oradaki davranış şekilleri de önemli. Sadece kapanma değil. Bir de yani tanımda da bir eksiklik var. Yani biz oklüzyon diye vurguladığımız şey evet o kapanma olsa da bu kapanmanın birbirine bir yaklaşması var, bir açısı var. O da neyle gerçekleşiyor? Eklemlerle gerçekleşiyor. Yani aslında oklüzyonun tanımında eksik olan şey eklemler. Şimdi eklemlerin oradaki hareketin o kapanma açısının belirleyici noktası olması oklüzyonla ilişkisini aslında temsil ettiği için çok önemli bir şey. Belki de tanımın içerisinde olsa eklemler her şey yerini bulacak ama sadece dişlerin kapanmış olduğu andaki temasları üzerinden açıkladığımız zaman oklüzyonu, o zaman işte nasıl bir oklüzyon yapalım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye, temaslar nasıl olsun diye onu düşünüyoruz sadece. Geri kalan sistemi, kasları ve eklemleri düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunu tarif etmeye çalışıyorum. Yani eklemleri işin içine kattığımız zaman o zaman kapanırken bir çatışma sırasında o çatışmayı atlayıp böyle de kapanabilir, farklı da kapanabilir, şöyle de kapanabilir, böyle de kapanabilir. Ama eklemler üzerinden tanımlamış olsaydık oklüzyonu, o zaman o yaklaşma açısındaki kapanırkenki temaslar üzerinden bir yorum yapacak olacaktık. Kapanış açısı üzerinden yaklaşırkenki ilk temas üzerinden olayı tanımlayacaktık. Oysa ki şu anda yaklaşırken kasların alıştığı, habitüel olarak adapte olduğu o bizim maksimum interküspitasyon da dediğimiz noktada işte kapanırken bir şekilde o kapanabildiği noktaya gidişini biz tanımlıyoruz. O zaman kapanabildiği yerdeki, tam birleşebildiği yerdeki pozisyona oklüzyon diyoruz. Oysa ki o işte o açıyı temsil etmediği için kapanış açısını, o kapanırkenki ilk temasları düşünmemiş oluyoruz. Oysa ki o ortopedik olarak çenenin kapanırken eklemler üzerindeki pozisyonunda doğru kapanırkenki çatışmaları görebilecek şekilde oklüzyonun tanımının içerisine o dinamizmi de, eklemin hareketini de, eklemin pozisyonunu da katmış olsak o zaman işte oklüzyondan ne kastettiğimiz daha doğru ortaya çıkardı. Tahterevalli videosu paylaştım sosyal medyada. Çok ilginç yorumlar da geldi. Tabii dişler bir şekilde bir noktada istediği yerde kapanabiliyor. Kaslarımız bu alt çenemizi üst çeneye göre belirli bir noktada buluşturabiliyor istediği yerde. Ancak oklüzyon sadece kapandığı andaki o kapanış ya da kapanma demek değil. Aslında occlude kelimesi Latinceden yaklaşma da demek. Yani tam kapandığı andaki pozisyonu biz değerlendiriyoruz ya. Bir de bunun yaklaşma dinamizminin, oradaki sürecin oklüzyon olarak değerlendirilmesi lazım. Dolayısıyla eklem üzerinde rotasyonel kapanırken yaklaşma açısı üzerinden oklüzyonu değerlendirsek o zaman işte bir prematüre kontak ve onu atlayarak tam kapanan kapanışı birlikte değerlendirmiş olacağız. İşte o tahterevalli gibi kapanışı böyle ekleme ve dişlerin kapanışı üzerinde o sistemi zorlayan unsurları o zaman daha iyi analiz etmiş olacağız. Oysa ki hastamıza kapat deriz, koyarız kağıtları. Hasta alıştığı pozisyonda zaten kapatır. Biz göremeyiz prematüre kontağı. Ancak eklemi yani mandibulayı böyle elimize alıp manipüle ederek hani bir olabildiğince rahatlatmaya çalışarak tekrar edilebilen bir pozisyonda kapanışı böyle değerlendirsek, sentrik ilişki de deniyor buna. Sentrik ilişki pozisyonda bir kontrol yapabilsek o zaman oklüzyon ve sentrik ilişki ya da ortopedik kapanış pozisyonu arasındaki o farkı ve oradaki fark arasındaki çatışmaları değerlendirebileceğiz ve onların aslında eliminasyonu sistemi çok rahatlatacaktır. Oklüzyonu tarif etmek için tabii çok farklı örnekler kullanıyorum. Oklüzyonun önemi yeterince görülmüyor diye düşünüyorum. Bunun için de işte kurslar veriyorum, anlatmaya çalışıyorum yaptığımız şeyleri. Ya eklem rahatsızlıklarının oklüzyonla ilişkisi konusunda tartışıyor olmamız bile bana çok tuhaf geliyor. Aslında işin enteresan tarafı geçmişte ben de bu ilişki üzerine çok bilgi sahibi değildim, çok düşünmüyordum. Ama şimdi yani görüyorum ki ana unsur yani ana neden aslında o eklem pozisyonuyla kapanışın farklı oluşu çok bariz yani benim için. Bu sadece eklem rahatsızlığına sebep olmuyor aslında oklüzyon. Oklüzyonun bozukluğu temporomandibüler rahatsızlık olarak birçok hastalık diye bildiğimiz semptomlara da sebep oluyor. Bugün migren rahatsızlığından tutun da ortopedik skolyoza bağlı omurga rahatsızlıklarının da birçoğunun ana nedeni bu. Postür bozukluklarının nedeni bu. Kas rahatsızlıkları
rahatsızlıklarının birçoğuna neden olabilecek de bir şey. Nörolojik rahatsızlığa neden oluyor. Yani bütün hepsinin kaynağı bu demiyorum ama temporomandibüler bir rahatsızlık, o biyolojik ortopedik pozisyonun bozukluğu aynı zamanda bunların hepsine de neden olabiliyor. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden farklı branşlardan hekim arkadaşlarımız, yani burada alınmasınlar. Ben onların alanına girmek gibi bir gayem, amacım yok. Sadece benim alanımda temporomandibüler rahatsızlıkların, evet, onların alanıyla alakalı semptomlar doğurduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla burada da bir tedaviyi doğru şekilde yaptığım zaman bu semptomlara faydamın olduğunu da görebiliyorum. O yüzden farklı branşlardan hekimlerle bir arada konuşup onlarla işbirliği yapmak gerektiğini düşünüyorum. Eklem rahatsızlığının oklüzyonla, dişlerin kapanışıyla bir ilişkisinin olmayışı iddia edenler de var bunu. Gerçekten inanması zor buna. Çünkü bu bir bütün ve sistemin eklemlerin kapanışı sırasında bu kapanışı tamamlayan, sonlandıran şey oklüzyon. Tabii oklüzyonun bozuk oluşu, sapmış oluşu eklemlerde tabii ki asimetrik yükler barındırıyor. Eklem eğer yerinde bir şekilde kapansaydı oradaki kıkırdak disk bir yere zorlanmayacaktı, bir yere kaçmayacaktı ki. Yani eğer eklemdeki disk bir yere doğru itildiyse, çıktıysa yerinden, o zaman eklemin pozisyonu dişlerin kapanışı sırasında doğru değil demektir zaten. İşte bu yüzden ortopedik stabilite gerekiyor. Ortopedik stabilite de zaten oklüzyonun düzgün olması demek. Ya insan her şeye adapte olabiliyor yani bir yere kadar. Ya mesela diyelim düzgün yürüyemeyecek şekilde bir bacağınız sakatlandı diyelim. Yürürken bütün bedeninizin o yeni yürüyüş pozisyonuna göre adapte olduğu yeni bir yürüme postürü yaratıyor insan sonuçta. Kaslar ona göre çalışıyor. Ona göre beden şekil alıyor ve o yeni duruma göre tekrar edilebilir, sürdürülebilir bir pozisyon yaratıyor ve ona göre yürümeye başlıyorsun. Aynı şekilde dişlerimiz de bozulduğunda, bir yere doğru meyil ettiğinde, üst çeneyle alt çenenin ilişkisi bir yere doğru meyil ettiğinde ne oluyor? Kaslarımız yeni bir pozisyona göre, o yeni pozisyona göre şekil alıyor. O yeni pozisyona göre fonksiyon görmeye başlıyor. Yeni pozisyona göre çiğneme fonksiyonunu, kapanış pozisyonunu baz alıp oraya göre kaslar regüle ediyor kendini. Kaslar ona göre çalışıyor ve adapte olmuş oluyor aslında. Ama bunun bir bedeli oluyor tabii. Nasıl yürürken, işte asimetrik yürürken o sürekli bedenin adapte olduğu o yürüme pozisyonu, evet belki adapte olduk, yürüyebiliyoruz ama çok yürürsek ne olur? Bu sefer belin ağrır, sırtın ağrır, bir şey olur değil mi? Kalçan ağrır. Burada da aynı şekilde eğer o adapte olabileceğin sınırı aşmış bir şey varsa, bir sapma varsa, o zaman da eklemde rahatsızlık olabilir, kaslarda ağrı olabilir, o diş sıkmaları, parafonksiyonlar gelişebilir ve bu da ağrıyla sonuçlanabilir. Mesela kas ağrıları, yani bu çiğneme sisteminin, temporomandibüler sistemin yöneten şeyler, hareket ettiren şeyler kaslar. Şimdi sistem bozulmuşsa, sapmışsa, oklüzyon bozuksa o zaman kaslar asimetrik çalışıyor. Sistemi yerinde tutmak için, kapanış pozisyonunu korumak için kaslar asimetrik bir şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle geceleri o bozuk pozisyonda tutabilmek için ne yapıyor? Sıkıyor kendisini. Özellikle temporal kaslar. Normalde kaslarımız gündüz çalışır, gece dinlenir. O dinlenme içerisinde içindeki biriken laktik asit çözülür gider. Ancak gece de diş sıkıyorsanız aktif olan kaslar hiç dinlenme fırsatı bulamayınca böyle bir ağrıya neden olacak. Özellikle baştaki o temporal kaslar ciddi migren benzeri ağrılara neden olabiliyor. Çoğu zaman hastalarımız bu baş ağrılarının temporomandibüler bir rahatsızlık, bir düzensizliğe bağlı olduğunu bilmiyorlar bile. Farkına bile varmıyorlar. Kendilerinde bir migren ya da bir belli bir tipte bir baş ağrısı sürekli yaşadıklarını, bununla yaşamak zorunda olduklarını kabul ederek ilaç kullanan hastalarımız oluyor. Oysa ki çene pozisyonu, kapanışı, düzenlediğimiz, kasları rahatlattığımız bir tedavi uyguladığımızda bakıyorsun ki o baş bölgesindeki kaslar rahatlamış oluyor ve baş ağrıları geçiyor hastalarımızın. Burada tabii o baş ağrılarının diş sıkmaya ya da çene bozukluğuna bağlı olduğunu bilmeyen hastalara bunu söyleyip onlara böyle bir faydamız dokunduğunda da gerçekten çok kıymetli oluyor bu. Balkonda böyle sohbetler yapmaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim.